Herkese merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlerle bu güzel havada maalesef kahvenin bazı zararlı yönlerini konuşacağız. Aslında kahve dikkatli, bilinçli ve yerinde kullanıldığında gerçekten sağlık üzerine olumlu etkileri bulunmakta. Ancak bu bilinci elde etmek tabii zamanla olan şeyler ve okumak lazım, dinlemek lazım, bol bol videolar seyretmek lazım ve sonuçta kendiniz bir analiz yapacaksınız. Yaşamınızın hangi parçasında ne zaman kahve kullanacağınızı kendiniz belirleyeceksiniz. Eğer bu anlattıklarıma dikkat ederseniz kahvenin olumlu yönlerinden faydalanabilirsiniz. Biliyorsunuz kahve alındığında 60 dakika sonra sık idrara gitme ve çok idrar yapma meydana gelmekteydi. Böyle olduğunda da vücudumuzda hem kahveyle aldığımız vitaminler, mineraller ve bunlar gibi moleküller hem de kandaki bize ait olan moleküller idrarla birlikte dışarı atılmaktaydı. Bunu önlemenin en basit yolu kahve içtikten sonra peşinden bir bardak su içmektir. En azından suyun içinde bulunan mineralleri vücudumuza alabiliriz. Evet, dikkat edeceğimiz hususlar şunlar kahve alınırken. Tabi burada neden bahsediyoruz? Tekrar hatırlatalım. Sade kahveden bahsediyoruz. Kahvenin biliyorsunuz demleme yöntemleri var, pişirme yöntemleri var. Kahveyle birlikte içine katılan başka içecekler var. Şimdilik bunlardan bahsetmiyoruz. Belki daha sonraki videolarımızda bunlarla ilgili de kısa bilgiler verebiliriz. Kahve yemeklerle birlikte alınmamalıdır. Özellikle sabah kahvaltılarını kahveyle yapan kişilere duyuruyorum. Ya da kahve hemen yemeğin ardından da alınmamalıdır. Yemekle kahve arasında en az 1-1,5 saatlik bir ara olmalıdır. Ya yemekten önce 1-1,5 saat ya da yemekten sonra 1-1,5 saat bir ara gerekir. Ki bizim yemeklerle aldığımız vitamin ve mineraller ve diğer molekülleri etkilemesin. Bu gerçekten önemli bir nokta. Çünkü en başta demir emilimini etkilemektedir. Vücudumuz besinlerle alınan molekülleri kullandıktan sonra bizim kahveyi almamız faydalıdır. Kahvenin olumsuz etkilerinden bir tanesi de homosistein düzeyini artırabilmesidir. Biliyorsunuz homosistein düzeyi artınca kalp ve damar hastalıkları riski artmaktadır. Bu dengeyi çok iyi sağlamak gerekiyor. Kahve böbreklerden vitaminlerin geri emilimini önler. Yani idrar oluşma mekanizması esnasında idrarla birlikte vücudumuzdan dışarıya atılan vitaminlerin kahveyle aynı anda aldığımızda kahve o vitaminlerin tekrar vücudumuza geri alınmasını önlemektedir. Tabii günde alacağımız kahve miktarı belirli sınırlarda olmalıdır. Örneğin eğer 3 kupa kahvenin üzerinde kahve içen kişilerde üreme sağlığı etkilenebilir. Yeni başlayanlarda zaten bu tür negatif etkiler olabilir ama düzenli tüketildiğinde de aritmi yani kalp ritminin bozulması, anksiyete, tansiyon yüksekliği, ses titremesi ve uykuya dalmakta zorlanma gibi bazı fizyolojik etkiler ortaya çıkabilir. Böyle olduğu zaman doktorunuzla konuşup mutlaka kahve dozunu ayarlamanız gerekmektedir. Bunu doktora gitmeden kendiniz de başarabilirsiniz. Deneme, yanılma yöntemleriyle. Ama en doğrusu doktorunuzla bu konuyu paylaşmaktır. Özellikle ilaç kullanan kişiyseniz. Epilepsi hastalarında kahve önermiyoruz. İlla kahve içecek epilepsi hastaları varsa bunun bir nöroloji uzmanıyla paylaşmasında fayda vardır. Çünkü kahve içindeki moleküller vasıtasıyla epileptik ilaçlarla etkileşimde bulunmaktadır. Hamile olan kadınlarda aslında kahveyi hiç önermemekteyiz. Ama düzenli kahve alışkanlığı olan ve hamile kalan kadınlar kahveyi en azından İlk 3 ayda hiç kullanmamaları tavsiye edilir. Ve eğer kullanmaya devam ederlerse anomalili çocuk riski artmaktadır. Bu nedenden dolayı hamile olanların bu hususa dikkat etmesinde fayda bulunmaktadır. Hamileliğin 2. ve 3. döneminde ise kahve kullanılabilir ancak 3 kupayı geçmemek gerekmektedir. Yani kafein düzeyi belirli sınırlar içinde olmak zorundadır. Literatüre baktığımızda kemik ve diş sağlığı, diş eti sağlığı, kemik erimesi yani osteoporoz ve romatoid artrit gibi hastalıklarla ilişkili olarak kahve tüketimi arasında ikilemli sonuçlar bulunmaktadır. Etkisi yok diyenler var, etkisi var diyenler var. Bu nedenden dolayı bu konuyla ilgili yine kişiselleşmiş durum söz konusu olabilir. Ancak daha önce de söylediğim gibi kahvenin olumsuz etkilerini giderebilmek için alkali beslenme
beslenmenin oldukça önemi bulunmaktadır. Ergenlik çağına gelmemiş çocuklara kahve hiç önerilmemektedir. Ergenlik çağında ise 1 ila 2 kupa, yetişkinlerde ise 3 kupaya kadar kahve içilmesi önerilmektedir. Bu bilimsel veriler ışığında ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamalarına göre de böyledir. Kahveyi hızlı metabolize edenler günde 5 ila 7 kupa kahveye kadar içebilmektedirler. Düzenli tüketildiğinde bunu tolere edebilirler. Ancak bu yine de aşırı kahve tüketimine girmektedir. Aşırı kahve tüketildiğinde kafeinin özellikle kaslara negatif etkisi bulunmaktadır. Hatta kahveyi tek seferde aldığınızda ve yoğun miktarda tükettiğinizde kahve zehirlenmeleriyle karşılaşmak mümkündür. Kahvenin birçok ilaçlarla etkileşimi bulunmaktadır. İlaç kullananlar, özellikle sürekli ve düzenli ilaç kullananlar bunu doktoruyla paylaşmak zorundadırlar. Biliyorsunuz herkes kahveyi sade kullanmamaktadır. Bazıları içine süt, krema, süt tozu, şeker, yağ ve alkol gibi katkı maddeleri ya da içecekler koymaktadır. Aslında bunlar tat olarak güzel şeyler olabilir ama ben şahsen bunların kahve içine konulmasını, düzenli olarak tüketilmesini önermemekteyim. Çünkü bu bahsettiğimiz ürünlerin kendine özgü zaten zararlı etkileri bulunmaktadır. Ancak az miktarda süt kahveye konularak tüketilebilir. Ancak bu da biliyorsunuz demir emilimini minimumda olsa azaltabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani kısacası akıllı, sağlıklı ve bilinçli olarak kahveyi tüketirsek olumlu etkilerinden faydalanabiliriz. Bunu maksimize edebiliriz. Tabii kahve tüketenlerde başka kötü alışkanlıklar da olabilir. Bu alışkanlıklar kahvenin olumlu etkilerini zaten minimize eder. Kahvenin olumlu etkilerinden faydalanmak için demleme yöntemleri gerçekten önem arz etmektedir. Çünkü demlemeyle ya da pişirmeyle kahvenin içindeki moleküller değişebilmektedir. Örneğin ben en çok filtre kahve önermekteyim. Nedeni şu: filtre kağıdı ile kahve demlendiğinde kahvenin içinde kolesterolü yükseltebilen 2 adet molekülü bulunmakta. Bu filtre kağıdı bu 2 molekülü tutmakta ve filtrelenmiş kahvenin içinde bu 2 molekül bulunmamaktadır. Eğer kolesterol düzeyi çok yüksek kişiler olursa filtre kahve onlar için daha faydalı olabilmektedir. Ama diğer yöntemlerle demlenmiş kahve de içilebilir. Sadece kolesterol için bunu önermekteyim. Sonuçta filtre kahve, filtreleme yöntemiyle demlenmiş kahve gerçekten iyidir. Kötü alışkanlıklardan uzak kalırsanız ya da kahveyle birlikte başka yaşam üzerine olumsuz etkileri olabilecek gıdalar tüketmezseniz, kahveyle birlikte alkali yaşamı, alkali beslenmeyi kendinize öncü edinirseniz kahvenin olumlu etkilerinden faydalanmak mümkündür. Günde en az 3 kupa filtre kahve sağlığa iyi gelir sevgili dostlar. Yemeklerden 1-1,5 saat önce ya da sonra kahve almayı unutmayalım. Lütfen videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız ve abone olmayı da unutmayınız. Kahveli Yaşam ve Sağlık Üzerine Etkileri kitabımda bu konularla ilgili çok detaylı bilgiler bulunmaktadır. İsteyenler aşağıdaki linkten bu kitabı sipariş verebilirler. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler ve kahveli günler. Tekrar diğer videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.